Allah Azze ve Celle dünyamıza kefil mi? Kefil. Ahiretimize kefil mi? Değil. Bak çok güzel. Allah Azze ve Celle dünyamıza kefil, ahiretimize kefil değil. Biz nasıl davranıyoruz? Allah Azze ve Celle dünyamıza kefil değil, haşa ahiretimize kefil gibi davranıyoruz. Yani dünyada endişe içindeyiz, ahirette. Ama canım biz inanmışız yani. Allah Allah. Bak şimdi soru geliyor. Allah dünyamıza kefil miydi? Kefil. Ya Rabbi sen madem dünyamıza kefilsin, rızkımıza kefilsin. Niye çalıştırıyorsun bizi? Soru anlaşıldı mı? Madem kefil, niye çalıştırıyorsun ya Rabbi? Mesela ağacın rızkı ayağına kadar geliyor mu? Geliyor. Ya Rabbi bizim rızkımız da ağaç gibi gelse olmaz mı? Bak sabahtan akşama kadar koşturuyorum. Tayin oluyorum, nerelere gidiyorum. Öyle mi? Öyle. Sabahın köründe dükkan açıyorsun, depoya mal geliyor, koşturuyor. Öyle mi Muhammed? Uyanıyor musun? Uyanıyor. Yıllarca nöbet tuttun mu dağlarda? Bak tuttun. Allah Allah. Niye çalıştırıyoruz? Bak şantiyelerde değil mi ömrün geçiyor. Ya Rabbi sen rızkımıza kefilsen ağaç gibi ayağımıza gelsin. Ya da ya Rabbi bizi acıkmayan bir şekilde yaratsaydın madem kefilsin rızka. Öyle mi? Hiç acıkmasaydık. Allah Allah. Şimdi olmaz mıydı bu şekilde? Çünkü Allah rızkı veriyorsa kazanmak diye bir şey yok. Hem de kefilim diyorsun ya Rabbi. Madem öyle biz neden çalışıyoruz? Şimdi öncelikle şunu bir anlayalım. Bir bebek halden çocuk hale geçene kadar nasıl rızıklandırılır? Anne karnında bebeğin rızıklanması için hiçbir irade kullanmasına gerek var mı? Yok. Yani en aciz halde en çok rızık geldi. Farkında mısınız? En aciz halde bebeğe nasıl geldi? En çok rızık. Hiçbir şey yapmasına gerek yok. Öyle mi? Anne bağından, kordonundan besleniyor. Bebek geldi mi dünyaya? Geldi. Biraz irade kullanman lazım mı beslenmen için? Lazım. Ne? Ağız hareketi. Biraz daha büyüdü bebek 4-5 yaşlarına geldi. Rızkını alman için biraz daha fazla irade kullanman lazım mı? Lazım. Ne yapman lazım? Elini kullanacaksın, ayağını kullanacaksın. Geldin 15'li 20'li yaşlara. Bak gene muayyen belli olan rızkını kazanmak için biraz daha fazla irade kullanman lazım mı? Lazım. Yani iraden arttıkça rızık gizleniyor. Fark ettiniz mi? Evet. Demek rızık kazanılmıyor. Rızık kazanılan bir şey olsaydı, iraden ve kuvvetin arttığında rızkının da artması lazımdı. Rızkın kazanılmayan bir şey olduğu nereden belli? İraden ve kuvvetin arttıkça rızkın gizlenmesinden belli. Doğru mu? Buraya kadar sorun var mı? Bak şimdi. Demek ki rızık güçle, kuvvetle, ilimle makusen mütenasip. Yani ters orantılı. Kuvvet arttıkça rızık gizlenir. Nereden belli? Rızık kuvvetle doğru orantılı olsaydı dinozorların nesli tükenmezdi. Rızık kuvvetle doğru orantılı olsaydı aslanlar aç kalmazdı. Rızık kuvvetle, iradeyle ters orantılı. Nereden belli? Bebeğin hayatından belli mi? Belli. Denizlere gidin bakın. Bir tane zayıflıktan kuru kalmış balık gördünüz mü? Bir tane. Bak en iradesiz değil mi? En çok belki hamle yeteneği olmayan hayvanlar nasıl? En besili, en semiz hayvanlar. Allah Allah. Rızık akılla da olsaydı en zenginler onlar olurdu. Eğer rızık akıllı olsaydı en zenginlerin filozoflar olması lazımdı, alimler olması lazım. Öyle mi? Öyle değil. Bak onunla da doğru orantılı değil. Demek ki rızık iradeyle ters orantılı. Şimdi kilit cümle geliyor. Demek ki çalışmanın manası rızık değil. Çünkü rızık kazanılan bir şey değil. Bu cümle çok önemli. Demek ki çalışmanın manası rızık değil. Çünkü rızık kazanılan bir şey değil. Çalışmanın manası ataletin azabından kurtarmak. Şu dünyada rızıklarımız sağ solda saklı ve gizli olmasaydı, kesin belli rızkımız. Bir pirincin taşına kadar belli, muayyen rızkımızı Allah Azze ve Celle sağ solda sırlı ve gizli bir şekilde bırakmasaydı, dünyada hiçbir faaliyet olmazdı. Biz de ataletin azabından sıkılır kalırdık. Bizim bir arkadaşın babası ayakkabı tamircisi, o tabanını yapıyor, boya işleri falan, ağır iş. Ciğerleri de rahatsızlandı ondan dolayı. Bu abimizin rızkı bir yerde saklı olmasaydı ayakkabının bu işini yapar mıydı? Yapmazdı. Ağaç gibi ayağına gelse yapar mıydı? Yapmazdı. Rızkımız bir köşede saklı olmasaydı, ağaç gibi ayağımıza kadar gelseydi, ben matematik öğretir miydim? Öğretmezdim. Sen askerlik yapar mıydın? Yapmazdın. Sen ameliyatlara girip saatlerce birilerini kesip biçer miydin? Biçmezdin. Bak. Demek ki rızkın bir yerlerde saklı olması bizim bir meslek takınıp
meşguliyet ve faaliyete, kainatın dönüşmesine sebep oluyor. Bizim çalışmamızın sebebi rızık değil, ataletin azabından kurtulmak. Allah Azze ve Celle de irademiz arttıkça rızkımızı bir yerlere koymuş. Ağaç gibi ayağımıza getirmemiş ki kainatta faaliyet ve meşguliyet olsun. Kuşlar ne için uçar? Rızık için uçar. Balıklar neden öyle göçler yapar? Rızık için. İnsanoğlu şu kainat içerisindeki bu faaliyeti ve meşguliyeti ne için yapar? Rızık için. Demek ki çalışmanın manası rızık değil. O kazanılabilen bir şey değil. Allah'ın garantisi altında. Çalışmamızın manası bir meşguliyet içerisinde o imtihan zembereğine, çarkına girip ataletin, yani amaçsızlığın, gayesizliğin azabından kurtarmak. Bu ataletin azabının, amaçsızlık, boşluk, böyle durmak, onun azabının en çok anlaşılacağı yer neresi? Cehennem. Amaçsızca. Yani şimdi şu ders bitince bir çay içeceğiz. O bile bir amaç mı? Bak. Amaçsızca bitmeyen yıllar geçecek. Böyle ha. Aslan. Yani bir yıl sonra ne olacak? Hiçbir değişiklik yok. Biraz da şurada azap çeksem öyle bir amacım bile olmayacak. Kainattaki meşguliyet bizi bu ataletin azabından kurtarıyor. Anlaşıldı mı? Şu cümleyi tekrar söylemem lazım. Çalışmanın manası rızık değil. Çünkü rızık kazanılan bir şey değil. Çalışmanın manası yeryüzünde bir meşguliyet olup neyin azabından? Ataletin azabından kurtulmak. Şimdi Allah Azze ve Celle bu yüzden rızkı bir yerlere saklarken sen Allah'ın verdiği rızkın altına yatıyorsun. Ya biz çalışmasak bu rızkı kim verecek bize? Şimdi anne babalar da öyle diyor değil mi evlatlarına? Allah Allah. Kimin vazifesini alıyorsun? Allah'ın vazifesi. Olaya bak olaya. Ne kadar enteresan meseleler. Allah Allah. Allah Azze ve Celle dilese bizi koyun gibi otla besleyebilir miydi? Besleyebilirdi. Bak. Tarık abi. Sen doktorsun. Koyunun kan değerlerini bir ara ölçer misiniz? Sağlık nasıl? 10 numara değil mi bak. Otla besleniyor ama hiç problem var mı? Hiç problem yok. Allah Azze ve Celle dilese bizi otla besleyip sağlıklı yapabilir miydi? Yapabilirdi bak. Erzurumlu'nun biri doktora gitmiş. Şişman böyle yağlı. Kolesterol de çıkmış. Demiş doktor ne yapacağız? Doktor demiş ki Allah otla besleneceksin. Allah Allah. Şimdi ben bu eti kessem, hep otla beslensem yağ oranım düşer mi? Düşer demiş. Bizim koyun ot yiyor. Bu arkasındaki kuyruk nedir demiş. Şimdi Allah dilese bize ot getirip yağlı da yapar mıydı? Yapardı. Bu kadar çeşit çeşit erzak ne için? Ne için? Cümleyi ezberleyelim. Bir misafirin şerefi ona kurulan sofradan belli olur. Öyle mi? Ya Rab sen bizi bir otla da besleyebilir miydin? Evet. Ya Rab bu kadar çeşit çeşit. Rızık ne için? Bir misafirin şerefi ona kurulan sofradan belli olur. Allah bu kainat sofrasını çeşit çeşit kurmuş ki kendini böyle tanıyalım. Dünyada misafirini böyle ağırlayan Allah. O misafir rızasını kazansa, ahirete çekse nasıl ağırlar? Öyle mi Berkay? Bunun hesabı. Ya Rab çilekler, üzümler, armutlar ne gerek vardı? Etin 1001 çeşidi. Ne gerek vardı? Normalde yaratsan bizi bir otla yeter miydi? Yeterdi. Yağlı da olur muyduk? Yağlı. Kuyruk yağı da olurdu. Hiç sıkıntı yok. Ya Rab ne gerek vardı bu kadar çeşide? Allah Allah. İnsanın şerefi ona kurulan sofradan belli. Öyle mi? Öyle. Allah bu çeşitleriyle kendi rezzakiyetini bize tanıttırıyor. Bak. Allah Allah. Şimdi bunları böyle hapur hapur yiyip o Allah'ı tanımamak hainlik olur değil mi? Evet. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğinde gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab, bahtına düştüm ya Rab.
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.